Bir bahar sabahında Japonya'da olduğunuzu hayal edin. Güneş yüzünü gösteriyor, hafif bir esinti yanaklarınızı okşuyor. Bir parkın içindesiniz, etrafınız adeta bir görsel şölene dönüşmüş. Fotoğraf makinenizi elinize alıp kadrajı ayarlıyorsunuz. Deklanşöre basıp gördüğünüz o görüntüyü ölümsüzleştiriyorsunuz. Belki Japonya'ya gittiniz ve bu hayal size tanıdık geldi, nerede olduğunuzu hemen anladınız. Gitmediyseniz de sorun değil. Kadrajda ne göreceğinizi ben size söyleyeyim. Instagram aleminin favori postu, modern çağın uzak rota arka planı, Japonya'nın PR ajansı. Sakuralar, yani kiraz çiçeği ağaçları. Bu konuda birçok şey izlemiş ve dinlemiş olabilirsiniz. Ama ben size daha fazlasını sunuyorum. Detaylı bir Sakura dosyası. Tıptan spora, eğitimden felsefeye kadar birçok başlıkta Sakura'nın önemini ve anlamını birlikte inceleyeceğiz. Ama önce Sakura kelimesinin anlamına bir bakalım. Japonya'da kelimelerin dilin ruhunu taşıdığına inanıldığı için isimler antik çağlardan beri özenle seçilir. Sakura kelimesinin kökeniyle ilgili birçok teori olsa da iki tanesi dikkat çeker. İlki bu ismin Japonya'nın en eski kayıtları Nihon Shoki ve Kojiki'de geçen Konohana no Sokuyabime adlı tanrıçadan geldiği düşüncesidir. Bu tanrıçanın Fuji Dağı üzerinde gökyüzünden kiraz çiçeği tohumları serptiği anlatılır ve Sakuya kelimesinin zamanla Sakura'ya dönüştüğü söylenir. İkinci teori daha gerçekçi bir temele dayanır. Milattan önce 300'den milattan sonra 250'ye uzanan Yayoi döneminde kiraz ağaçlarının hasat tanrısının evi olarak görüldüğü bilinir. Bunun nedeni kiraz ağaçlarının çiçek açma zamanının sıcaklıkla doğrudan bağlantılı olmasıdır. Sakuralar havalar ısındığında çiçek açar ve bu durum pirinç ekiminin başlamasına işaret eder. Hatta çiçeklerin açmasıyla mahsulün iyi ya da kötü olacağı tahmin edilir. Sakura kelimesinin de pirinçle ilişkili olduğu düşünülür. Eski Japonca'da sa, pirinç ruhunu, kura ise bu ruhun indiği yeri ifade eder. Bu iki kelimenin birleşiminden Sakura'nın türediğine inanılır. Bu konuyu araştırmaya başladığımda aklıma ilk gelen soru şuydu: Sakuralar hep Japonya'da mıydı? Öğrendiğime göre dünyada birçok kiraz ağacı türü var. Bazıları meyve veriyor, kulağımıza küpe yapıyoruz. Bazıları ise sadece çiçek açarak gönlümüzü ve gözümüzü şenlendiriyor. Sakura özellikle Pinus cerulata gibi süs kiraz ağaçlarının çiçeklerini ifade eder. Vanilyaya benzeyen bir kokusu olduğu söyleniyor. Gidip de koklayan varsa bize lütfen anlatsın. Kiraz ağaçlarının yabani türleri Kuzey Yarımküre'de yaygındır. Özellikle Çin ve Kore'de yetişen türler zamanla Japonya'da çeşitlendirilmiştir. Peki bu güzeller güzeli sakuralara en başından itibaren turistik bir unsur olarak mı yaklaşıldı? Cevap hayır. İnsanların sakuralarla olan bağı Yayoi dönemine dayanıyor ve o dönemin ihtiyaçlarına göre şekillendi. Sakuraların turistik bir simge haline gelmesi 20. yüzyılda başladı. 794-1185 yılları arasındaki Heian döneminde sakuralar popülerlik kazandı ve dini törenlerde yer almaya başladı. Şinto inanışındaki doğanın kutsallığı ile Budizmin her şey geçicidir anlayışı sakuraların kısa ömürlü çiçeklenmesiyle uyum içinde oldu. Budist tapınaklarının bahçelerindeki sakura ağaçları meditasyon yapanlara huzur sağladı. Hem yaşamın geçiciliğini hem de doğanın döngüsünü simgeleyen sakuralar kolay erişilebilir olmaları sayesinde inançların bir parçası haline geldi. Sakuralar sarayların gözbebeği oldu. Aristokratlar için güzellik ve zarafet yaşamın vazgeçilmez bir parçasıydı. Önceleri popüler olan erik çiçekleri yani ume, sakuraların görsel etkisi ve zarif yapısı nedeniyle geride kaldı. Bahar aylarında aristokratlar sakuraların altında şiir okuyup müzik dinleyerek hanami partileri düzenledi, doğayı gözlemleyip yaşamın güzelliklerini kutladılar. Bu etkinlikler bir statü göstergesi olarak da kabul edildi. Sakuralar ise doğayla uyum içinde yaşama erdemini hem sembolik hem de fiziksel olarak temsil etti. 12. yüzyıldan itibaren sakuralar samuraylarla özdeşleşti. Sakura çiçekleri Japonca'da Mono no Aware olarak bilinen yaşamın geçiciliğini ve kısa süreli doğasını simgeledi. Samuraylar hayatın ve ölümün anlık doğasını kabul eden Bushido yani savaşçının yolu felsefesine göre yaşadılar. Sakura'nın kısa ömürlü çiçeklenmesi bu felsefeyle özdeşleşti ve düşen çiçek yaprakları genç yaşta onurlu ölen bir samuray kaderiyle paralel görüldü. Bu ölüm ve onur teması edebiyatta da yankı buldu. Yenilenme, umut, aşk, ayrılık ve Mono no Aware gibi temalar Sakuraların edebiyatta temsil ettiği güçlü motiflerdir.
Japon edebiyatında sakuralar yalnızca doğanın bir unsuru değil, insan yaşamının duygusal ve felsefi yönlerini anlatan kalıcı bir metafor oldu. Meiji döneminden itibaren Japon hükümeti sakuraları ulusal bir sembol olarak tanıtmaya başladı. 1912 yılında Washington DC'ye binlerce kiraz ağacı hediye edilerek sakuralar uluslararası dostluğun simgesi haline geldi. Japonya'da ise Hanami festivalleri halk arasında yayılmaya başladı. Ancak sakuralarla başlayan bir gelenek olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. Erik çiçekleri Nara döneminde Çin'den geldi ve o dönemde aristokrasi arasında popülerleşti. Doğayı takdir etme geleneği de bu dönemde başladı. Sakuralar ise Heian döneminde izlenmeye başlandı ve Kamakura dönemine kadar yalnızca üst sınıfın zevk aldığı bir etkinlikti. Edo döneminde sakura izlemek halk arasında popülerleşti. Bugün Japonya'da hanami gündüz veya gece sakura ağaçlarının altında yapılan genellikle gürültülü kutlamalar şeklinde gerçekleşiyor. Ancak geçmişteki umami etkinlikleri daha sessiz ve sakindi. Sadece izlemeye odaklanırdı. Bu eski gelenek günümüzde daha çok yaşlılar arasında ilgi görmektedir. Japonya'da sakuralar dışında da dönemsel bitkiler bulunur. Daha önce bahsettiğimiz erik çiçekleri, kozmos çiçekleri, momiji ve fuji çiçekleri bunlardan bazılarıdır. Ancak bu bitkiler sakuralar kadar toplumsal bir etki yaratamadı ve Japon kültürüyle derin bağlar kuramadı. Çoğu bireysel beğenilerle sınırlı kalırken sakuralar kısa ömürlü çiçeklenmesiyle hem görsel bir şölen sunar hem de kültürel bir anlam taşır. Japon hükümeti sakuraları ulusal bir sembol haline getirdiğinden beri bu çiçekler Japonya için doğal bir tanıtım aracı oldu. Mart-Mayıs döneminde çiçek açmaları insanlarda kaçırılmaması gereken değerli bir an hissi uyandırır. Bu sezon turizm gelirinin zirve yaptığı bir dönemdir ve uçak biletleriyle otel fiyatları da buna paralel olarak yükselir. Bu güzelliği görmek için fedakarlık yapmak gerekiyor anlayacağınız. Hanami festivalleri ise uluslararası ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi şehirlerdeki sakura manzaraları sürekli tanıtılarak dünyanın dört bir yanından ilgi çekiyor. Hiç düşündünüz mü neden Kuzey Yarımküre'de yaygın olan sakuraları görmek için insanlar özellikle Japonya'ya gidiyor? Amerika, Çin veya Güney Kore'de sakuralar bulunmasına rağmen fark vizyondadır. Bu ülkelerde sakuralar genellikle peyzaj süsü olarak değerlendirilir. Küçük parklarda sınırlı kalır. Japonya'da ise sakuralar tapınaklar, bahçeler ve geleneksel mimariyle birleşerek eşsiz bir estetik sunar. Fuji Dağı eteklerinden Hokkaido'ya kadar farklı manzaralarla çeşitlilik sağlar ve bu Japonya'da sakuraları görmeyi masalsı bir deneyim haline getirir. Popüler kültürde sakuraların sıkça yer almaları Japon kültürüyle özdeşleşmesini sağladı. Ne demiştik? Vizyon ve doğru bir menajer her şeyi değiştirir. Sakuralar yalnızca sanatta değil günlük hayatta da sıkça karşımıza çıkıyor. Teknoloji ve video oyunlarında bu etkiyi görmek mümkün. Pek çok Japon dövüş oyununda kazanan karakterin etrafında uçuşan sakura yaprakları bulunur. Hatta bu emojiyi biliyor musunuz? Evet, o da bir sakura çiçeği. Anime izleyenler ve manga okuyanlar mutlaka sakuralarla karşılaşmıştır. Bir karakterin sakura ağacı altında düşüncelere dalması tesadüf değildir. Sakuralar, Japon çocuk edebiyatına doğa sevgisi, dostluk ve hayatın döngüsünü anlatan güçlü bir metafordur. Sakuralar yalnızca teknoloji ve edebiyata değil, yeme, içme kültüründe de yer edinmiştir. Geleneksel sakura mochi, sakura çayı ve sakura tuzu neredeyse her Japon sofrasında kendine yer bulur. Bu tatları denemek ister miydiniz? Japonya'nın güzellik sırları da sakuralarla bağlantılıdır. Geleneksel tıp uygulamalarından komponun bir parçası olan sakura, stres azaltıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı etkileriyle bilinir. Modern dünyada ise sakura özlü kremler, serumlar ve maskeler oldukça popülerdir. Cildi aydınlatıcı, yenileyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Aromaterapide de sakura özleri yatıştırıcı etkileriyle öne çıkar. Japonya'ya giderseniz cilt bakım ürünlerinde sakura özlerini aramayı unutmayın. Sakuralar sadece bedene değil ruha da iyi gelir. Bu nedenle tapınakların çevresini süslerler. Anda kalmayı öğrenmek, hayatın geçiciliğini kabul etmek ve huzur bulmak için sakuralar mükemmel bir semboldür.
Sakuralar, Japon iş kültüründe ve ekonomik faaliyetlerde önemli bir simge haline gelmiştir. Şirketler bu çiçeği pazarlama stratejilerinde ve çalışanlar için sembolik bir anlam olarak kullanır. Japonya'da mali yıl ve eğitim yılının Nisan ayında başlaması Sakura mevsimine denk gelir. Eğitim hayatında da güçlü bir sembol olan sakuralar, üniversite sınavlarının bu döneme denk gelmesinden ötürü Sakura açtı deyimiyle başarı ve yeni başlangıçların ifadesi olmuştur. Sakuralar Japon modasında hem geleneksel hem de modern yorumlarla yer bulur. Geleneksel kıyafetler olan kimono ve obi, doğadan ilham alan sakura motifleriyle süslenmiştir. Çevre koruma politikalarında da büyük rol oynar. Sakuralar mantara yatkın olmaları nedeniyle hassas bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Bir dalın koparılması ve doğru şekilde tedavi edilmemesi ağacın tamamen kaybedilmesine yol açabilir. Bu nedenle sakuralar büyük bir özenle korunarak Japon kültüründe hem doğanın hem de estetiğin temsilcisi olmaya devam eder. Sakuralar Japon kültüründe olduğu gibi spor dünyasında da önemli bir simge haline gelmiştir. Örneğin sumo turnuvalarında sakura mevsimi için çiçeklerin dökülmesi zaferin geçici doğasını sembolize eder. Ayrıca 1964 Tokyo Olimpiyatlarında sakura ağaçları dikilerek Japon misafirperverliği ve kültürel mirası dünyaya tanıtılmıştır. Bugün de sakuralar sporlarda ulusal kimliği temsil eden semboller olarak varlıklarını sürdürmektedir. Sakuralar Japon milliyetçiliği ve orduyla da ilişkilendirildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında kamikaze pilotları için sakuralar ölümün kaçınılmazlığı ve fedakarlık erdemini simgeledi. Pilotlar sakuraların çiçek açıp dökülmesiyle hayatlarını vatan için feda ettiklerini düşündüler. Ancak savaş sonrası Japonya militarist geçmişinden uzaklaşırken sakuralar doğanın güzelliğini ve toplumsal birlikteliği simgeleyen bir sembol haline geldi. Artık sakuralara sadece bir çiçek olarak bakamayacaksınız, değil mi? Size katılıyorum. İnsan gerçekten ilginç bir varlık. Çevresindeki doğa ve nesnelere kültürüne dahil edip ait olma duygusunu yaşıyor. Sakuralar bir çiçek olmanın ötesine geçerek hayat hakkında düşündüren güçlü bir sembol haline gelmiş. Bu doğanın sadece güzel görünmekle kalmadığını, aynı zamanda yaşamın değerini fark etmemize sağladığını gösteriyor. Her bir yaprak anı yaşamanın, güzellikleri fark etmenin ve her şeyin son bulacağını bilerek o anları kıymetlendirmemizin önemini hatırlatıyor. Bir gün sakuraların altında oturursanız bu derin anlamları hatırlayın. Çiçeklerin nazikçe döküldüğü o an yaşamın geçiciliğini ve güzelliğini derinden hissedin. Sakuralar gibi yaşam da kısa ama büyüleyici.